Bu videoda sizlerle 2019 yılındaki Paris gezimizde çekmiş olduğum video ve resimlerle beni en çok heyecanlandıran, yalnızca Paris'in değil, dünyanın en büyük ve en çok ziyaretçisi alan müzelerinden birini, yani Louvre Müzesi'ni paylaşacağım. Esasen Louvre Müzesi'nin ziyaretçisi olmak için sanattan çok da anlıyor olmak şart değil. Zira müzenin kendisi de en az ev sahipliği yaptığı 35 bin eser kadar etkileyici ve görülmeye değer. Gerçekte müzede korunan 380 bin kadar eser bulunduğu söyleniyor. Yani tüm koleksiyonlar maalesef halka açık değil. Dünyanın en etkileyici yerlerinden ve müzelerinden biri olan, hatta belki de listenin başında olan Louvre Müzesi, 73 bin metrekare alan üzerinde, başka bir deyişle 10 futbol sahası kadar büyüklüktedir. Çekmiş olduğum videoda da gördüğünüz gibi bu alanda yer alan cam piramide gelecek olursak. Amerikan mimar I.M. Pei tarafından 1989 yılında yapılan 21 metre yüksekliğindeki cam piramit, Louvre Müzesi'nde yer alan bir başka ilgi çekici eserdir. Aslında resimlerde, belgesel ve filmlerde sıkça görülen bu piramit tek değil, Louvre çevresindeki 4 cam piramit içerisinde en büyüğü. Ana giriş olarak kullanılan piramit, Louvre Müzesi'ne yapılan son ek kısımdır. Camdan tasarımıyla güneş ışığının zemin kata ulaşmasını sağlamaktadır. İlk yapıldığında müzenin bütünlüğünü bozduğu ve sanatsal olmadığı, hatta ortamın kutsallığını bozduğunu söylenen Louvre piramidi birçok tartışmalara yol açmış. Bugünlerde ise dokuya zarar vermediğine inanılarak ilgi çekmektedir. 8 farklı bölümden oluşan müze, sadece dünyanın en iyi sanat yapıtlarına ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda binası da ayrı bir tarihi sanat eseri olma özelliği taşıyor. 12. yüzyılda kale olarak inşa edilen yapı, zaman içerisinde 1546 yılında 1. François'un emriyle saraya çevrilmiştir. Günümüzde müzenin bodrum katında eski kalenin kalıntıları mevcut. Bir Rönesans harikası olan müze, yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırlıyor. 8 bölümden oluşan yapı o kadar büyük ki, bırakın 35 bin eseri, sadece yapıyı baştan başa dolaşmak bile günler sürüyor. Müzeye mutlaka ön hazırlıklı gitmenizi öneriyorum. Hangi salonda ne var bilmelisiniz ve hedefe yönelik gezmelisiniz. Aksi takdirde günlerce dolaşmanız gerekebilir. Müzede birçok popüler eser sergilenmektedir. Beni de şüphesiz en çok heyecanlandıran resim koleksiyonu oldu. 8 bölümden biri olan resim koleksiyonu, 1793'te açılan Louvre Müzesi'nin en büyük bölümüdür. Müzenin resim koleksiyonunun tarihi geçmişi, Kral 1. François dönemine uzanıyor. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla dek eklenen eserlerle koleksiyon hızla büyümüş. Koleksiyonda İtalyan, İspanyol ve Fransız ressamlar başta olmak üzere dünyanın önde gelen sanatçılarının eserleri bulunuyor. Bunlardan biri de şüphesiz birçok ziyaretçi gibi benim de görmek istediğim ve gördüğüm Mona Lisa tablosuydu. Leonardo da Vinci'nin eseri olan dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa, gizemini yıllardır koruyor. Ancak gizemli olan bir konu daha var ki, o da tablonun neden bu kadar ünlü olduğu. Mona Lisa 21 Ağustos 1911'de Louvre Müzesi'nden çalınana dek tanınmaz bilinmez bir tabloymuş. Ancak ertesi gün gazetelerde tablonun boy boy fotoğraflarının yayınlanması ve hazırlanan el ilanlarının Paris sokaklarında dağıtılması üzerine herkes tarafından bilinen ünlü bir tablo olmuştu. Olaydan 27 ay sonra Floransa'da bir otel odasında bulunmasının ardından tekrar müzeye döndüğünde en gözde parça haline gelmiş ve ziyaretçi akınına uğramaya başlamış. Mona Lisa belki de Louvre Müzesi'nin en meşhur resimlerinden biridir. Fakat çoğu insan müzenin en büyük resminin de bu odada olduğunu fark etmez. Burada gördüğünüz resim Mona Lisa'nın karşısında bulunan tablodur. İtalyan ressam Paolo Veronese tarafından resmedilmiş olan Kanada Düğünü tablosu bazen son akşam yemeği ile karıştırılmaktadır. Kanada Düğün, İsa'nın suyu şaraba çevirdiği ilk mucizeyi anlatan bir tablodur.
Görülmeye değer bir başka resim de 28 Temmuz özgürlük resmidir. Fransız devrimini ince dokunuşlarla çizen Delacroix özgürlüğü bütün yaşanmışlıkları ile yansıtmıştır. Louvre Müzesi'nde Fransızların bakıp duygulandığı bu mükemmel çizimi mutlaka görmelisiniz. Fransızlar için en az Mona Lisa kadar değerli, bizim içinse ilham alacağımız bir tablodur. 28 Temmuz'da yapılmış olan Fransız ihtilalinin yeni bir çağ başlattığı zamanlarda o duygularla çizilen bir eser ve derin bir anlamı var. Fransız devrimini anlatan bu ünlü tabloda sanatçı kendini de resmettiği söyleniyor. Tablonun solunda fötr şapka takmış adamı gördünüz mü? Bazıları bu burjuvazi figürünün ya sanatçının kendisi ya da bir arkadaşı olabileceğini söylüyor. Resim koleksiyonu bölümünde yer alan bir diğer ünlü tabloda şimdi gördüğünüz Medusa'nın Salı tablosudur. Medusa'nın Salı, Fransız ressam Theodore Géricault tarafından 1818-1819 yıllarında çizilen ve Fransız romantizminin ikonlarından biri sayılan yağlı boya tablodur. Tabloda 1816 yılında Moritanya açıklarındaki Arguin kayalıklarına çarpan Fransız fırkateyni, Medusa'nın çaresiz yolcuları bir salın üzerinde betimlenmektedir. Resim koleksiyonu bölümünde sizlerle paylaşmış olduğum bu ünlü eserler dışında görülmeye değer birçok güzel tablo var. Birçok salonlardan oluşan resim koleksiyonu bölümü görmüş olduğunuz gibi devasa salonlara sahip. Özellikle bu görmüş olduğunuz büyük tablo benim çok ilgimi çekmişti. Louvre Müzesi'ne gittiğinizde görülmeye değer bir diğer bölüm de heykel koleksiyonu bölümüdür. Aslında müze 1793 yılında açıldığında koleksiyonunda nadir sayıda heykel bulunuyormuş. Michelangelo, Rafael, Carracci gibi ustaların eserlerine ek olarak zamanla, hatta özellikle Fransız devrimi sonrasında hem antik heykeller hem de modern heykeller arasından pek çok değerli eser Louvre Müzesi heykel koleksiyonuna kazandırılmış. Ve 1824 yılında modern heykeller bölümü de ziyarete açılmış. Bugün müzenin sahip olduğu koleksiyon içinden Michelangelo'nun Köleler isimli eseri başta olmak üzere en değerli eserler sergileniyor. Bu gördüğünüz heykel, emir vericisine karşı isyan eden bir kölenin heykel halidir. Michelangelo'nun itinayla oyarak yaptığı bu heykel, o zamanın siyasi ve politik durumuna bakılırsa son derece anlamlıdır. Bu gördüğünüz heykelde bir aşk hikayesini anlatan konsepte sahiptir. En sevilen heykeller arasındadır. Aslında fazla La Amor heykeli olsa da Antonio'nun yaptığı birinci sıradadır. Bir diğer ilgi çekici bölüm şüphesiz Antik Mısır koleksiyonu bölümü. Gezerken sanki eski Mısır Paris'e taşınmış gibi hissedeceksiniz. Nil deltasında milattan 4. yüzyıla kadar uzanan dönemde yapılan resim, heykel, Mısır sanat eserleri ve Mısır kültürüne ait dekoratif eserlerinin yer aldığı Antik Mısır koleksiyonu 1824'te Louvre Müzesi'ne eklendi. 9.000 eserle başlayan koleksiyon yıllar içerisinde artarak müzenin kalıcı bölümlerinden birine dönüştü. Bir diğer görülmeye değer bölümlerden biri olan İslam eserleri koleksiyonu bölümü, Louvre Müzesi'nin en yeni bölümlerinden biridir. 2012 yılından bu yana ziyarete açık. İspanya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan 1300 yıllık bir dönemi kapsayan bu koleksiyonda 3000'den fazla eser sergileniyor. Eserler arasında taş yazıtlar, heykeller, minyatürler ve dekoratif objeler bulunuyor. Görülmeye değer bir diğer koleksiyonda Yunan, Etrüsk ve Roma koleksiyonudur. Neolitik çağdan milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan tarihi döneme ait Yunan, Etrüsk ve Roma heykelleri ve dekoratif objelerin yer aldığı geniş koleksiyon Yunanistan, İtalya ve Akdeniz kıyısındaki ülkelerden toplanarak müze koleksiyonuna dahil edilmiş. Bu bölümde Apollon, Artemis ve Afrodit heykelleri başta olmak üzere yüzlerce eser bulunuyor. Evrensel bir kimliğe bürünen müzenin tüm bölümlerini dolaşmak için 2 gününüzü ayırmanız gerekmektedir. Galeri ziyaretleri sonrasında
Arkadaşlarınız ya da ailenizle bu muhteşem ambiyansın içinde yer alan bahçelerinde dinlenebilir ve gösteri yapanları izleyebilirsiniz. Paris'i gezme şansınız olursa sanatın mabedi ve Paris'in kalbi Louvre Müzesi'ni mutlaka ziyaret etmenizi öneririm.